Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün harika bir patik modeliyle karşınızdayım. Patik modellerini çok sevdiğinizi biliyorum. Hele kolay olursa tam bizlik oluyor değil mi? Tabii ki en kolayı ve en şıkı. Hadi başlayalım bakalım bu harika patiği nasıl yapıyoruz? Orta kalınlıkta bir yün kullanıyorum. Burada 4-5 numara şişle örün yazıyor. Ben de 5 numara şişle öreceğim. Bu kalınlıktaki bir yün için bence gayet uygun. 40 tane ilmek atacağım şimdi. Neye göre 40 tane ilmek atıyorum? Patikte de göstermem gerekirse ayağın uzunluğuna göre atıyorum. Benim ayağım 38-39. Buna göre 40 ilmek gayet yeterli. Siz de ayağınıza göre hesap etmek istiyorsanız, benim gibi kalınca bir yün ve 5 numara şiş kullanacaksanız ikişer ilmek fark eder. Yani 37-38 yapacaksanız 2 ilmek düşük yapın. 39-40 yapacaksanız 2 ilmek fazla yapın. Eğer ki tam oturtayım istiyorsanız ilmek hesabı videomu izleyin. Buna göre ayak uzunluğunuza göre ilmeğinizi kesin olarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi 40 tane ilmek atıyorum. İlmek attım. Şimdi burada da gördüğünüz gibi ayağın kenarını yapıyoruz. 13 sıra haroşa yapacağım. Yani 13 diş haroşa örüyorum. ...13 diş haroşamızı ördük. Şimdi şu ayak oyuntusunu veriyoruz. Bunun için keseceğim. Tam 40 ilmeğim vardı. 18 ilmek eksilteceğim ve 22 ilmek kalacak. Şöyle 2 tane ilmeği birlikte örerek eksiltmiş oluyorum. Tam 18 ilmek eksiltiyorum. ...18 ilmeğimi eksilttim. Tam 22 ilmeğim kaldı dediğim gibi burada. Şimdi ne yapıyoruz? Ayağımızın üstünü örüyoruz. 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz lastik öreceğim. Buradaki bu güzel havayı o katıyor. Ne kadar istiyorsanız ayağınızın uzunluğunu, böyle üstünün uzunluğunu, ben 9 sıra ördüm. Tam 9 sıra yeterli oldu. Şimdi 9 sıra 2 ters 2 düz örgü örüyorum. Tam 9 sıra lastik ördüm. Yani şuradan hesaplamak gerekirse 2 tane ve 1 sıra oluyor. 9 sıra lastik ördük. Ayağımızın üstünü örmüş olduk. Şimdi ne yaptık? 18 ilmek eksiltmiştik. Şimdi 18 ilmek arttıracağız ve patiğimizin diğer kısmını öreceğiz. Yani şurada da görüyorsunuz 18 ilmek eksilttik. Şimdi 18 ilmek arttırıyoruz. ...18 ilmeği de attım. Şimdi ne yapıyoruz? Burada ördüğümüz gibi tam 13 diş haroşo öreceğiz ve patiğimizin diğer kısmını örmüş olacağız. ...13 dişte haroşomuzu ördük ve patiğimizin iki tarafını da tamamlamış olduk. Ve şimdi artık bitiriyorum. Patiğimiz bu kadar kolay. İşte gördüğünüz gibi şöyle bir U harfi oluştu. Şimdi tam ucunu şöyle iğnemi geçiriyorum ve teheller gibi iğnemi batırıyorum. Şöyle tehelliyor gibi yapıyorum. Bu patiğimizin parmak ucunu oluşturacak.
ipimi çekiyorum şöyle ve büzdürerek parmak ucunu oluşturmuş oluyoruz. Bakın. Şöyle çok fazla da sıkmadım çünkü orada da potluk yapsın istemiyorum. Hafif büzdürdüm. Çok fazla çekerseniz orada hem burnu böyle rahatsız edecektir hem de potluk olacaktır. Bakın şöyle hafif gevşek büzdürüp iki ucu birbirine bağlıyorum ve boşluğu da dikiyorum. Patimizin bakın burnu oluştu. Çok fazla büzdürmediğim için de çok düzgün bir şekilde oldu. Şimdi tabanını yapıyoruz. Şöyle altını sonuna kadar dikince tabanı da oluşmuş oluyor. Onun için de böyle karşılıklı dikiyorum ve potluk yapmasını istiyorum onu ayağımın altında. Tabanını da diktik. Şimdi topuğunu da dikelim. Bakın şöyle burnu hazır, tabanı hazır. Şurayı da diktik mi sonuna kadar patiğimiz tamamen hazır olmuş olacak. İşte 1 saatte bile bitirebileceğiniz harika bir patik. Şöyle dikişlerini de içine alalım. İster eşinize, ister çocuğunuza, ister kendinize gerçekten çok unisex bir model. Farklı renklerdeki yünlerle herkese göre olabilecek bir patik. İşte gördüğünüz gibi gerçekten kolay değil miymiş şıklığına da? Diyecek yok yani. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez tanıştık ve karşılaştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir de böyle zil butonu var, zil şeklinde. İşte onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.